Bir sabah uyandığınızı düşünün. Dünyadaki tüm okyanuslar artık tuzlu değil. Pasifik, Atlas, Hint ve diğer tüm okyanuslar bir gecede tatlı suya dönüşmüş. İlk bakışta bu harika bir haber gibi görünüyor. Sonuçta dünyanın yaklaşık %97'si sudan oluşuyor. Eğer bu su içilebilir hale gelseydi, su kıtlığı tamamen sona ermez miydi? Aslında hayır. Bilim insanlarına göre bu olay, insanlık tarihinin gördüğü en büyük çevre felaketlerinden birini başlatırdı. Çünkü deniz canlılarının büyük çoğunluğu milyonlarca yıldır tuzlu suda yaşamaya uyum sağladı. Hücreleri, organları ve tüm yaşam sistemleri bu tuzluluk oranına göre çalışıyor. Tuz oranı bir anda sıfıra yakın seviyeye düşerse, balıklardan deniz yıldızlarına, ahtapotlardan mercanlara kadar sayısız canlı büyük bir şok yaşardı. Birçoğu sadece saatler içinde yaşamını kaybedebilirdi. En büyük darbeyi ise mercan resifleri alırdı. Dünyadaki deniz canlılarının yaklaşık 1/4'ü yaşamlarının bir bölümünü mercan resiflerinde geçiriyor. Mercanların ölmesiyle birlikte tüm ekosistem çökmeye başlardı. Rengarenk sualtı dünyası kısa sürede sessiz ve cansız bir çöl haline gelebilirdi. Ancak felaket bununla sınırlı kalmazdı. Okyanusların tuzu sadece deniz canlıları için önemli değildir. Aynı zamanda dünyanın iklimini düzenleyen dev okyanus akıntılarının da temel nedenlerinden biridir. Tuzlu su, tatlı sudan daha yoğundur. Bu yoğunluk farkı sayesinde okyanuslarda sürekli hareket eden dev su kütleleri oluşur. Bu akıntılar ekvatorun sıcaklığını kutuplara taşırken kutupların soğuk sularını da yeniden dünyanın farklı bölgelerine dağıtır. Eğer bütün okyanuslar tatlı suya dönüşseydi, bu doğal dolaşım sistemi büyük ölçüde bozulabilirdi. Bunun sonucunda bazı bölgelerde sıcaklıklar hızla düşerken bazı bölgelerde aşırı sıcak hava dalgaları görülmeye başlayabilirdi. Mevsimler değişebilir, kuraklıklar artabilir ve tarım büyük zarar görebilirdi. Denizlerde yaşayan mikroskobik planktonlar da bu değişimden ağır şekilde etkilenirdi. Oysa bu küçücük canlılar dünyadaki oksijenin büyük bir bölümünün üretilmesinde önemli rol oynuyor. Planktonların azalması atmosferdeki oksijen üretimini zamanla düşürebilir ve tüm besin zincirini etkileyebilirdi. Balıkçılık sektörü ise neredeyse tamamen çökerdi. Milyonlarca insan geçimini denizlerden sağlıyor. Deniz canlılarının büyük kısmının yok olmasıyla birlikte hem ekonomik krizler yaşanır hem de dünya genelinde gıda fiyatları hızla yükselirdi. Deniz ürünlerine bağımlı ülkeler ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırdı. Peki insanlar bu tatlı suyu içebilir miydi? Teorik olarak okyanus suyu artık tuzlu olmazdı. Ancak bu doğrudan içilebilir olduğu anlamına gelmezdi. Okyanuslar hala milyonlarca mikroorganizma, kirletici madde, ağır metal ve farklı kimyasal bileşik içerirdi. Ayrıca bu kadar büyük miktarda tatlı suyun doğaya karışması, nehirlerin, göllerin ve yeraltı su sistemlerinin dengesini de tamamen değiştirebilirdi. Kıyılarda büyük değişimler yaşardı. Tuz oranının değişmesi nedeniyle suyun yoğunluğu azalır, dalga hareketleri ve kıyı ekosistemleri farklılaşırdı. Binlerce canlı türü yaşam alanını kaybederdi. Günler haftalara, haftalar aylara dönüştükçe dünya artık tanıdığımız gezegen olmaktan çıkardı. Denizler mavi görünmeye devam etse bile içlerinde yaşamın büyük bölümü kaybolmuş olurdu. İklim sistemi bozulur, gıda zinciri kırılır ve insanlar beklenmedik küresel krizlerle mücadele etmek zorunda kalırdı. İlginç olan şu ki, çoğu insan okyanuslardaki tuzu gereksiz bir ayrıntı gibi görür. Oysa o tuz, dünyanın iklimini düzenleyen görünmez bir mekanizmanın en önemli parçalarından biridir. Bazen yaşamı mümkün kılan şey, farkına bile varmadığımız küçük dengelerdir. Kısacası, okyanusların bir anda tatlı suya dönüşmesi ilk bakışta büyük bir nimet gibi görünse de, gerçekte dünyadaki yaşamın temel dengelerini alt üst edecek küresel bir felakete dönüşebilirdi. Çünkü gezegenimizi yaşanabilir yapan şey yalnızca suyun varlığı değil, suyun doğru yerde, doğru miktarda ve doğru özelliklerde bulunmasıdır.